Merhaba arkadaşlar, ben Bekir. En son videoda background ve ground'u oluşturmuştuk. Şimdi de script'imize, kodlamamıza başlayacağız arkadaşlar. Kodlamayı açalım. Buradan public static bird script instance diyeceğim. Bu ne işimize yarıyor? Instance dediğimiz bu bird script'in içinde kullandığımız public fonksiyonları diğer script'lerden taşımamızı sağlıyor. Ben burada mesela bir public fonksiyon oluşturduğum zaman diğer script'lerden mesela bir menü script oluştum. Başka bir script oluştum. Oralardan buradaki kullandığımız public fonksiyonları çağırabileceğiz. Aynı işlemi yaptırabileceğiz. Onu dedikten sonra private diyorum. Rigid body 2D. İsmi de my rigid body olsun. Bunu noktada virgülle kapatayım. Private animator diyorum. Bunun ismini anim yapacağım. Ondan sonra private, tabi speed yazmadan önce float yazmamız lazım. Cinsini belirleyelim. Private float speed dedim. Private float bound speed dedim. Ondan sonra bunu bir kaydedelim. Projeye dönüş yapalım. Projeye döndüğümüz zaman Flappy Blue'ya bir tıklayalım. Rigid Body'nin altında oluşturduğumuz Rigid Body'nin altında diyorum. Flappy Blue'nun script'inin altında oluşturduğumuz Rigid Body ve animasyonu göremiyoruz. O yüzden ya bu fonksiyonları public yapmamız gerekecek ya da farklı bir metodumuz var. Parantez açıp serialize file diyorum. Bunu da kopyalayayım. Animator'a da atayım aynı şekilde. Bu şekilde kaydedip projeye dönelim. Bu sefer bu rigid body ve animator'ı görebiliyoruz. Rigid body'nin içine Flappy Blue'yu atacağım. Aynı şekilde animator'ın içine de Flappy Blue'yu kopyalayacağım arkadaşlar. Ondan sonra script bölümüne tekrar geri döneceğim. Private ball diyorum. Did flap diyeceğim. Bu sefer bir de public ball is alive. Yani kuş öldü mü flap yaptı mı gibi kullanacağız bunları. Sonra bir tane awake fonksiyonu oluşturacağım. Şuradan. Tabi bunu yanlış yazmışım. Ondan sonra if diyeceğim. Parantez içine instance eşit null. Tekrar bir kırlangıç açacağım. Instance eşittir this diyeceğim. Yani instance başka bir yerden instance almıyorsan bu script'i kullanacak. Ondan sonra alt tarafa inip bu update fonksiyonunu değiştirmem lazım. Bu fixed update olacak. Buradan if diyeceğim. Is alive diyeceğim koşul olarak. Yani kuş yaşıyorsa, hayattaysa, bir yere çarpmadıysa. Vektör 3 temp transform nokta position temp nokta is diyeceğim. Speed ile delta time. Tabii delta time yazarken önce time yazmamız lazım. Time nokta delta time olacak. Normalde speed ile delta time'ın speed yazmamız yeterli ama delta time ile çarptığımızda
bu şey olacak. Nasıl diyeyim? Bugsız bir şekilde gidecek. Yani duraksama yapmadan. Yani her frame'e göre tekrardan speed'ini yenileyip yer değişmesini düzenleyecek. Ondan sonra transform position eşittir temp diyorum. Oluşturduğumuz temp vektörüne göre transform edecek. Burada aslında ne yaptık? Öncelikle temp diye bir vektör oluşturduk. Transform yani objenin pozisyonunu eşitledik bunu. Bulunduğu konuma. Ondan sonra temp'in x'ini bu şekilde speed'le yani hızla çarpıp hıza göre değiştirdik x'ini. Yani anlık bir hız almış oldu. Ondan sonra cismin bulunduğu konumu da temp'e eşitledik. Yani oluşturduğumuz bu speed'den etkilenen, speed'den sonra değişen, daha doğrusu hıza göre değişen vektör 3'e eşitledik. Sonra if diyeceğim. Did flap diyeceğim. Bu arada bunu ikinci if'i did flap yazdığımız if'i is alive'ın içine koyduk. Yani bu hayattayken, oyun oynanırken did flap'ta çalışmış oldu. Yani iki tane if'i aynı anda kullanmış olduk. Did flap false olacak, false olacak. Ondan sonra my rigid body velocity vektör 2 diyeceğim. 0 x ekseninde 0, y ekseninde de biz yukarıda ne yapmıştık onu? Bounce speed yapmıştık. Y ekseninde de bounce speed'den etkilenecek. Yani flap yaptığımız zaman şunu new diyeyim. Flap yaptığımız zaman o flap'ı da butona mouse butonu veya ekrana tıklama olarak ayarlayacağız. Tıkladığımız zaman bounce speed'in force'una göre buradaki büyüklüğüne göre yukarı doğru gidecek. Biz bunlara bir değer atamamışız. Şunu 4F diyelim. Speed'i de 3F yapalım. Kaydedelim. Alt taraftan animation değil, anim. Tabii biz bunu büyük mü yazmıştık? Büyük yazmışım. Anim set target diyorum. Sanırım flap yapmıştık biz o zıplama animasyonu. Ya da büyük mü yazdık? Hala hata var diyor. Projeye bir döneyim bakayım ne yazmışız. Idle flap yazmışız. Bakalım flap yazdık. Set trigger diyeceğiz. Çünkü biz orada trigger oluşturmuştuk. Kaydedelim bunu. Ondan sonra buradan yukarıya tıklayayım. Kırlangıca tıkladığım zaman en altta bana şurayı gösteriyor. Burada bitmiş diyor. Bir tane public void oluşturacağım. Public void. Hadi bunları Türkçe kullanalım. Uç diyeyim. Kuşu uçuracağız. Did flap'ı true yapacak. Bu kadar basit. Ondan sonra awake instance this instance null'sa buraya kadar koşulumuz bu. Null değilse de is alive true olacak. Bunu kaydedelim arkadaşlar, bir deneyelim. Flap Blue'ya geldim. Pardon, butona geliyorum burada. Şu arka plana bir buton oluşturmuştuk. Buradan on click var.
Tıklayalım. Şuradan flap blue'yu tutup sürükleyeceğiz buraya. No fonksiyon diyor. Bird script'i seçiyoruz. Buradan uç fonksiyonu yapmıştık ya. Bunu kullanacağız. Şimdi başlatalım. Bu şekilde mouse'a tıkladığımızda buton aktif oluyor. Her buton aktif olduğunda yukarı 4 floatluk bir kuvvetle yukarı çıkmış oluyor. Bounce yapmış oluyor. Durduralım. Şu an tek sıkıntı sağa doğru bir kuvvetle gitmesi lazımdı. O gitmiyor henüz. Script klasörüne, script'e geri dönüyorum. Bir bakayım buradan. Şuradan kuvveti veriyoruz ama yanlış vermişiz. Eşittir değil. Artı eşittir olacak. Hem temp x yani Flappy Bird'ın pozisyonu hem onu alacak eşittirle. Artıyla da speed. Şurada gösterdiğimiz 3 floatluk speedle sağa doğru kayması lazım. Projeye döneyim. Başlattım. Bu şekilde sağa doğru gitmeye başladı. Tek eksiğimiz kamera kaldı. Kamera şu anda Flappy Bird'ü takip etmesi lazım. Takip etmiyor. Şuradan scan'den bakalım bir. Aşağı doğru uçtu. Sonsuza düşüyor. Game ekranına bir döneyim arkadaşlar. Şimdi bu Flappy Blue'ya bir açı verelim. O ne işimize yarayacak? Bu şekilde sürekli düz hareket ediyor. Ama kanat çıkmadığı zaman aşağı doğru bir eğim alsın istiyoruz. Kodlama bölümüne dönelim. Biz did flap kısmını nereye yazmıştık? Buradaymış. If diyeceğiz. Bu olursa, olmazsa bu şekilde. Ya da else kullanmayalım zaten. Başka bir tane daha else kullanacağız. If diyelim. My rigid body velocity y büyük eşittir 0 ise şuraya bir parantez açmam lazım. Rotation şurayı yanlış yazmışım. Bir türlü yazamadım. Quaternion Euler diyeceğim. Buraları sıfırlayacağım. Buraya else diyeceğim. Float bir açı oluşturacağım. Eşittir 0'a diyeceğim. Tabii else dedikten sonra buraya parantezleri de oluşturmam lazım. Angle diyorum. Parantez açıyorum buraya 0 eksi 90 my rigid velocity y bölü 7 bu arada hazır bir kod arkadaşlar. Çok kafa yormaya gerek yok. Sonuçta matematiksel bir hesaplama. Deneme yanılma yani mantığı şöyle işte. Bir açı veriyorsunuz. O açıya göre yön alıp aşağı doğru eğilmesini sağlıyor. Sonra transform nokta rotation eşittir
Bir türlü yazamıyorum şunu. Evil'dır diyeceğiz yine. Buradan yukarıdakinin aynı şekilde 0 0. Bu sefer oluşturduğumuz angle'ı verecek. Açıyı verecek. Yani burada ne yaptık arkadaşlar? Öncelikle buradan rigid body'nin velocity'si. Hatta velocity'den y'ye geçtik. Y eksenindeki hızı 0 veya 0'dan büyük değilse, bunun anlamı da kuş düşmüyorsa, düşmesi de burada did flap'ın false olmasına denk geliyor. Kodlar biraz karışık gibi. İşte yani bu şekilde çalışıyor. Ondan sonra velocity, yani aşağı sıfırdan küçük ise, sıfırdan küçük olması da aşağı doğru düşmesinin anlamına geliyor. Buradaki açısı, bir açı oluşturduk. Öncelikle sıfıra eşitledik bu açıyı. Buradaki hesaplamalar biraz hazır. Onu kabul ediyorum. Buradan transform rotation 0 0 angel diyor. Angle. O açıya göre konum değiştiriyor. Dönüş sağlayacak. Bunu kaydedelim. Oyuna bir dönelim. Başlatayım oyunu. Bu şekilde aşağı düşerken bir açıyla birlikte düşmüş oldu. Yani sabahtan yaptığımız işlem buydu aslında. Matematiksel, daha doğrusu fiziksel hesaplamalar biraz kafa karıştırıcı olsa da deneyerek, yanılarak da yapabilirdik. Daha profesyonel olsun diye hazır bir hesaplama kullandık. Bu videoluk buraya kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda da bu kamera ayarını düzenleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum.